seçimini yap. Çünkü bu sadece başlangıç. Sizce insanın karakterini en çok başarı mı şekillendirir, yoksa kayıpları mı? Kimi zaman küçük bir yalan, kimi zaman kaybedilen tek bir dost. Bütün hayatımızın yönünü değiştirir. Murat'ın hikayesi de işte tam da böyle bir yol ayrımında başladı. Murat, dağların arasında sıkışmış, yoksul bir köyde doğdu. Evlerinin duvarları soğuk taştan yapılmıştı. Kışın rüzgar içeriden esermiş gibi gelirdi. Ama babasının sesi o taşlardan daha da güçlüydü. "Oğlum, vicdan insanın en büyük servetidir," derdi babası. Bir gün masum bir oyunu kazanmak için küçük bir yalan söyledi. Kimse bilmiyordu ama Murat biliyordu. Çocuk kalbinde bir şeyin kırıldığını hissetti ve işte o an masumiyetini kaybetti. Sizce insanı büyüten şey başarıları mıdır, yoksa kaybettikleri mi? Selim, onun çocukluk arkadaşıydı. Birlikte ekmeklerini bölüştüler. Aynı defteri paylaştılar. Ama zamanla Murat'ın gözünde farklı bir ışık belirdi. Hırsın ışığı. Bir gün Selim ona güvenini teslim etti. Ama Murat küçük bir çıkar için dostunu yarı yolda bıraktı. Vicdanını masada bıraktı ve dostluğun ilk tuğlası sessizce düştü. Bir süre sonra ellerine bir çanta dolusu para geçti. Selim'in gözlerinde kırgınlık vardı, Murat'ın gözlerinde ise ihtiras. Her kazanç yanında bir kayıp getirirdi. Ve o gün Murat yalnızlığın tadını ilk kez aldı. Bir dost için en büyük sınav nedir sizce? Sadakat mi, yoksa çıkarların ötesinde kalabilmek mi? Akşam sofraları eskisinden kalabalıktı. Bir gün babası ona bakıp şöyle dedi: "Murat, zenginlik sandığın kadar güçlü değildir. Bir gün seni yok edebilir," dedi. Ama Murat'ın kulağı artık o sözlere kapalıydı. Gözleri başka bir dünyanın ışığına kilitlenmişti. Ahlaki pusulası biraz daha kaydı. Karanlığa doğru ilk adımlarını böylece attı. Selim'le ortaklık kurdular. Ama ortaklık artık dostluk değildi. Cam gibi kırılgandı. En küçük darbede paramparça olacaktı. Sizce insanı karartan şey para mıdır? Yoksa paranın açığa çıkardığı zaaflar mı? Murat kısa sürede şehrin gökdelenleri arasında yükseldi. İsmi herkesin dilindeydi. Paranın gücü ona kapılar açıyordu. Ama geceleri kendi iç sesi onu hiç rahat bırakmıyordu. Her şeyin var diyordu. Ama sen hiç kimse değilsin. Göz kamaştıran ışıklar onun içindeki karanlığı gizleyemiyordu. Güç insanı özgürleştirir mi? Yoksa zincirlerini daha da mı ağırlaştırır? Ne dersin? Elif, gözlerinde sevgi, sesinde huzur vardı.
Onun yanında Murat gerçekten insan kalabileceğini hissediyordu. Ama seçim aynı. Murat yine parayı seçmişti. Bir akşam Elif gözyaşlarıyla ona şöyle dedi. Murat, sevgi paranın gölgesinde büyüyemez. Beni ya da parayı, birimizi seçmek zorundasın, dedi. Murat sustu ve o sessizlik aşkını kaybetmesine yetti. Sizce aşk gerçekten paranın gölgesinde ayakta kalabilir mi? Bir gece Murat masasında yalnız oturuyordu. Şehrin ışıkları pencereden içeri süzülüyor, hesap defterleri masada duruyordu. Birden gözleri siyah bir karta takıldı. Üzerinde yalnızca 3 kelime yazılıydı. Kontrol sende değil. O an kalbinin en derin köşesinde ürperti hissetti. Kendi gölgeleriyle yüzleştiğini anladı. Bir davet mektubu geldi kısa süre sonra. Gittiği salonda herkes maskeliydi. Siyah maskeli bir yabancıyla göz göze geldi ve masasına bırakılan yeni kartı gördü. Kartta seçim yazıyordu. Gökdelenin en tepesindeydi. Şehrin ışıkları ayaklarının altında parlıyordu. Ama o hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Arkasında kaybettikleri vardı. Dostluğunu, aşkını, vicdanını. Önünde ise bilinmez bir gelecek. Masadaki kartta gerçek gölgede saklı yazıyordu. O an tüm ışıklar söndü. Karanlığın içinden bir silüet yaklaştı ve kulağına seçimini yap. Çünkü bu sadece başlangıç, dedi. Peki sevgili dinleyici, siz olsaydınız Murat'ın yerinde, serveti mi yoksa vicdanınızı mı seçerdiniz? Hikayenin içindeki sorulara verdiğiniz cevapları yorumlarda bizimle paylaşın. Bakalım kimler hangi duyguyu daha fazla taşıyor? Kimler hangi yolu seçiyor? Birlikte değerlendirelim. Her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar.